Değerli arkadaşlar, Almanya, Federal Almanya hükümeti bu kuzey akımı sabotajının altından bir türlü kalkamıyor. Daha önce de anlattım sizlere. Esasında kuzey akımı doğal gaz boru hattında yaşanılmış olan o sabotaj, Almanya'nın 2. Dünya Harbi'nden bu yana bildiğimiz anlamda bağımsız bir devlet yapılanması olmadığını bir kez daha göstermesi bakımından önemli. Niye? Esasında 2. Dünya Harbi'nden sonra Almanya 4 güç tarafından işgal edildi. Biri Sovyetler Birliği'ydi ki çok doğal bir şey. Sovyetler Birliği 20 milyon insanını kaybetti Alman nazizmiyle savaşırken. Berlin'in ortasına kadar da geldiler Kızıl Ordu olarak. Öbür tarafta da 3 devlet, İngiltere, Fransa ve Amerika vardı. Sonra 1989 yılında Berlin Duvarı'nın yıkılması ve Demokratik Almanya diye adlandırılan Doğu Almanya'nın tarihe karışmasıyla beraber Rus işgali diye adlandırabileceğimiz Sovyet işgali ortadan kalktı. Ama şu anda görüyoruz ki Amerikan işgali devam ediyor. Çünkü bütün iddialar, bütün araştırmalar, bütün çalışmalar Almanya açısından son derece önemli olan bir ekonomik kaynak olarak çok önemli olan kuzey akımı boru hattının Amerika ve İngiltere'nin başının altından çıkan bir komplo sonucu ortadan kalktığını gösteriyor. Rusya bunu baştan söyledi. Nedense herkes önce Rusya'yı suçladı. Ben o zaman da dedim ya niye Rusya patlatsın bunu? Adam savaşta para kazanacak yani. Niye Rusya'nın patlatması saçmalık, aptallık yani komplo teorisi bile değil. O patlatsa o boru hattının açık olmasından rahatsız olan bir batılı güç veya Ukrayna patlatmıştır. Bu kadar net tablo. Nitekim sonra ortaya çıkan iddialar sürekli Amerika ve İngiltere'nin etrafında dönmesine rağmen bir türlü netleştirilemedi. Ama bir ortaya çıkan tablo şuydu, en çok Alman medyası onu sevdi. Böylece Amerika'dan falan sıyrılabilir miyizin yaklaşımı içindeydiler. Ukrayna Özel Kuvvetler Komutanlığı'na bağlı bir ekip kontrol dışı bir biçimde geliyorlar, Almanya'dan bir yat kiralıyorlar. Bunlar dalgıç özel komandolar. Aşağıya iniyorlar, patlayıcıları yerleştiriyorlar, patlatıyorlar. Ruslar buna da inanmadı. Dediler ki ya yok öyle bir hikaye. Hani bu patlama işi, aşağıda yaşanılan patlama işi arkadaşlar 1 ton 260 kilogram, 1260 kilogramlık bir TNT'nin patlatılmasıyla olabilecek bir şey. Böyle 5 tane dalgıç dalacak da onu taşıyacak da oralara falan filan ya mümkün değil. Bu ancak değiller devletlerin yapacağı bir iş. Yani donanmalar yapabilir bunu dediler. Bence de doğru ama sonuç itibariyle Der Spiegel dergisi Almanya'nın önde gelen en önemli yayın organları. Bakın ne diyor. Rusya Almanya arasında doğal gaz akışını sağlayan kuzey akım boru hattını bomba ile işlemez hale getiren Ukraynalı özel ekibin komutanı Roman Chernivtsi başta hepsinin CIA bağlantısı ortaya çıktı. Almanlar nihayet Amerika'ya yöneldiler. Nihayet üzerinden kaç yıl geçti? 2022 Eylül'ünde yaşandı bu olay. 23-24, 2 yıl sonra. CIA bağlantısı ortaya çıktı. CIA tarafından Ukrayna ordusu içinden özel olarak seçilen bu ekip uzun süre Amerika tarafından eğitildi ve Ukrayna güvenlik sistemi içinde en yetişkin kimlik kazanan bir team oldu diyor. Söz konusu team, şimdi sıkı durun, 2019 yılından itibaren CIA tarafından özellikle
doğal gaz boru hatlarını sabotaj konusunda eğitildiler. Şimdi ben bunu söyledim diyeceğim ama söyledim. Bu patlama olduğu zaman ben çıktım dedim ki aman arkadaşlar şu Türk akımına, mavi akıma falan bakın. Oralarda da bunun olmayacağının garantisi yok dedim. Niye? Çünkü artık şunu biliyorum. M5'te de bu konuda çok yazı yayınladım. Dünyanın en stratejik noktaları artık deniz altında. Deniz altında data haberleşmesi var. Elektrik, güç enerji aktarımları var. Doğal gaz boru hatları var. Petrol boru hatları var. Esasında dünyanın çok kritik altyapısı orada yerleşmiş durumda. O nedenle oraların çok iyi korunması gerekiyor. Nitekim dergi devam ediyor. 2022 Eylül ayındaki sabotajın emrini dönemin Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeri Zaluzhny verdi. Şimdi Londra'da büyükelçi. Zaluzhny, Kuzey Akım ile birlikte Rusya'nın Karadeniz'deki boru hatlarının da yok edilmesini istiyordu. Bu bize gelenler. Özellikle Rus doğalgazını Türkiye'ye, buradan da Orta Avrupa'ya taşıyan Türk akımı bir numaralı hedefti. Planlandı fakat nedense yapılamadı. Bence Rusya'dan korktukları için değil, Türkiye ile papaz olmak istemedikleri için bunu yapmadılar. Yani Türkiye'nin Karadeniz'deki ağırlığı, boğazlara sahip olmamız, Ukrayna'nın tahıl gemilerinin bizden geçiyor olması falan, yani böyle bir aptallığı yapsalardı, Türkiye'nin reaksiyonunun ne olacağını da bildikleri için Rusya'dan korkmadılar. Rusya'dan korksalar kuzey akımını uçurmazlar havaya. Bizden korkmuşlar. Nitekim Peskov dün dedi ki, Kiev'in Türk akımına dönük saldırı planından haberimiz vardı. Sayın Başkan Putin de batılı güçlerin Ukrayna ile birlikte Türk akımı ve mavi akımı saldırı planlarını açıklamasıyla gündeme getirmişti. Hakikaten 2023'te böyle bir açıklama yaptı Putin. Putin, Ukrayna'nın Karadeniz limanlarından gönderilen derin deniz dronlarına karşı Rus donanmasının koruma yaptığını da söylemişti diyor. Nereden nereye değil mi? Nereden nereye? Şunu da söyleyeyim. Çok sıkıştıkları zaman da bize yapmayacaklarının garantisi yoktur. Ukraynalılardan söylemiyorum. Her şeyin arkasındaki gerçek kuklacıdan konuşuyorum ben. Ukrayna'yı aşar bu kararlar. Kuzey deniz akımını kim patlattırmış olabilir? Hoşça kalın.